küresindeki macera. Işıl 6 yaşında, sarı saçları her zaman örgülü, hayal gücü geniş bir kızdı. Her gece uyumadan önce yatağının başucundaki kar küresine bakmayı çok severdi. Kürenin içinde el ile tutuşmuş bir prens ve prenses kocaman bir şatonun önünde duruyorlardı. Küreyi salladığında içindeki simler dans eder, kar yağışı gibi dökülürdü. Işıl bu gece de yatağına uzanmış küresini izliyordu. Acaba prens ve prensesin hikayesi ne diye düşünerek küreyi sallamaya başladı. Ancak bu kez küre her zamankinden farklı bir şekilde parlamaya başladı. Işıl gözlerini ovuşturdu. "Sanırım çok yoruldum," diye fısıldadı ve yavaşça gözlerini kapattı. Gözlerini açtığında kendini bambaşka bir yerde buldu. Küçük bir ormandaydı. Etrafı rengarenk çiçekler, kuş sesleri ve hafif bir rüzgarın sallandırdığı yapraklarla doluydu. Hemen yanındaki patika göz kamaştırıcı bir şekilde parlak taşlarla döşenmişti. "Burası da neresi?" diye kendi kendine mırıldandı. İleride tıpkı kar küresindeki gibi görkemli bir şato duruyordu. Şatonun kuleleri bulutlara kadar uzanıyordu. Tam o sırada cıvıldayan bir kuş kanat çırparak önüne kondu. Kuş, Işıl'ın etrafında dönerek şatoya doğru ilerlemesini işaret etti. "Bu bir rüya mı, yoksa kürenin içinde miyim?" diye düşündü ve kuşun peşinden yürümeye başladı. Şatoya doğru giderken patikanın kenarlarındaki taşlara kazınmış yazılar dikkatini çekti. Taşlardan birinde prens ve prensesin krallığı yazıyordu. Işıl daha da heyecanlandı. Bu sırada ormandan ince bir ses duydu. "Yardım edin!" Ses büyük bir ağacın arkasından geliyordu. Işıl korkuyla durdu ama merakı da ağır bastı. Ağacın arkasına gittiğinde yere çökmüş, endişeyle ona bakan bir genç prenses gördü. Prenses, "Lütfen yardım et. Kötü büyücü prensimi kaçırdı. Onu kurtaramazsak krallık büyük bir tehlikeye düşecek," dedi. Işıl, "Ama ben sadece bir çocuğum," diye itiraz etti. Prenses gülümseyerek, "Bu krallığın kahramanı olmak için cesaret yeterlidir," dedi. Işıl derin bir nefes aldı ve "Tamam, yardım edeceğim," diye cevap verdi. Prenses Işıl'ı şatosunun içinde gizli bir odaya götürdü. Oda eski kitaplarla, haritalarla ve parlayan bir kristal topuyla doluydu. Kristal göstererek "Bu prensin nerede olduğunu gösterir," dedi. Kristale dokunduğunda mağaraya benzer bir yerin görüntüsü belirdi. "Prensim orada," diyerek ekledi prenses. Ancak prensi kurtarmak kolay olmayacaktı. Prenses bir asayı eline aldı ve Işıl'a uzattı. "Bu asa sadece iyilikle kullanılırsa işe yarar. Onu korumak için kalbinin gücüne güven," dedi. Işıl asayı eline alırken bir yandan korkuyordu, bir yandan da içindeki cesareti hissediyordu. Mağaraya giden yol zorluklarla doluydu. Yolun ortasında bir dere vardı ve köprüsü yıkılmıştı. Işıl asayı havaya kaldırdı ve derenin üzerine bir ışık köprüsü oluştu. "Gerçekten işe yarıyor," diyerek heyecanlandı. Yürümeye devam ederken mağaraya yaklaştı. Mağaranın içinden korkunç bir kahkaha sesi duydu. "Kim benim dünyama girmeye cesaret eder?" diye bağıran bir ses yankılandı. Işıl
Mağara girişinde durdu ve derin bir nefes aldı. "Ben prens ve prensesin krallığını korumak için buradayım," diye bağırdı. Asa elinde ışıldamaya başladı. Kötü büyücü Işıl'ı gördüğünde küçümseyerek güldü. "Küçük bir çocuk beni mi durduracak?" dedi. Ancak Işıl büyücünün sözlerini aldırmadı ve asayı kalbinden gelen iyilikle salladı. Mağara bir anda altın renkli bir ışıkla doldu. Büyücü ışığın gücü karşısında çaresiz kaldı ve yok oldu. Mağaranın derinliklerinde bir kafes belirdi. İçinde prens vardı. Işıl kafesi açarak prensi serbest bıraktı. "Prens, beni kurtardığın için teşekkür ederim. Krallığımız sana minnettar," dedi. Işıl bir kahraman gibi hissetti ve gülümsedi. Prens ve Işıl şatoya geri döndüklerinde halk onları coşkuyla karşıladı. Prens, "Sen gerçek bir kahramansın Işıl," diyerek ona parlayan bir taç hediye etti. Işıl çok mutlu olmuştu. Ama o sırada etrafındaki ışıklar yeniden belirlemeye başladı. Gözlerini açtığında yatağındaydı. Kar küresi başucunda parıltılar saçıyordu. "Bir masalın kahramanı oldum," diye gülümsedi. Bu gece onun hayatında hep hatırlayacağı bir anı olarak kalacaktı.